Uçan Kuş TV ekranlarında sağlık vaktinde partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen bizlerle beraber. Yine ilginç bir konumuz var sevgili hocam. Genital estetik hem kadınlarda hem erkeklerde. Bununla alakalı aslında ben de çok merak ediyorum. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi genital bölge estetik cerrahisi hakikaten çok sık karşılaştığımız bir konu. Bununla ilgili tabii ki kadınlarda da bir takım uygulamalar yapılabiliyor. Erkeklerde de bir takım uygulamalar yapılabiliyor. Kadınlarda daha ziyade 3-4 konudan oluşuyor bu. Birincisi çok doğum yapmış ya da yapısal olarak çok vajin bölgesi gevşek olan hastalar için vajinal daraltma. Bu en sık karşılaştığımız konu aslında. Özellikle normal yola doğum yapılırken pek çok doğum yapan kişi bilir. Benimki kesilerek yapıldı derler ya da benimki işte kesildikten sonra dikilmedi ya da iyileşmedi, orası açıldı derler. O bölgede tabii ki vajinal kas dokusunun ve mukozanın açık kalması ve kasın tamamen iyileşmemesi neticesinde o genç kızlığındaki ya da işte evliliğinin doğum yapmadan önceki dönemdeki vajinal bölgenin sıkılığını kaybeden kişiler için yaptığımız estetik cerrahi uygulaması. Biz buna vajin daraltma diyoruz. Tabii vajin daraltma bir takım cihazlarla, lazer cihazlarıyla ya da bir takım radyo frekans cihazlarıyla yapıldığı söyleniyor ama ben o tip uygulamaların gerçekten ciddi anlamda anatomik yapıya etkilemediğini, yeterli etkiyi vermediğini düşünen hekimlerdenim. Siz nasıl uyguluyorsunuz? Şimdi normalde vajin daraltma ameliyatında aslında bu tip hastaların pek çoğu da zaten doğum yapmış kişilerdir. Ve doğumlarında da epizyotomi dediğimiz işte çocuğun rahim kanalından tam çıkarken o bölgeye bir kesi atılır. O kesinin olduğu bölgede zaten skatrize dediğimiz bir netbe dokusuyla iyileşir. Biz ne yapıyoruz? Orayı tamir etmemiz gerekiyor. İkincisi de vajeni bir silindir gibi düşünün, bir boru gibi düşünün. Bu borunun aslında 2/3'lik dış kısmı. Yani 1/3'ini yaparsanız sadece giriş kısmını daraltırsanız eğer hasta bundan da memnun olmaz. Oysa içerideki kısmı da mutlaka daraltmanız gerekir. Aslında tam rahim başına kadar olan mesafeye çok yakın bir kısma kadar aslında burayı daraltmak gerekiyor. Onu bir silindir gibi düşünün. O silindiri tamamen çepeçevre aslında daraltırsanız ki bunu yaparken de sadece mukozası dediğimiz derisinden çıkarmak değil, içerideki kasları ve fasyal yapıları sıkılaştırırsanız aslında istediğiniz güzel vajinal daraltma ameliyatı gerçekleşmiş olur. Bunu yaptığımızda tabii ki bu tip hastalarda genellikle özellikle rektal bölge ki makat bölgesi de özellikle kabızlığı olan kişilerde ya da işte doğuma bağlı o bölgede bası olan kişilerde rektal prolapsus da olabiliyor. Yani aslında vajin dokusu ile rektum birbiriyle komşu içeride. O bölgede çıkıntılar olabiliyor. Onu da düzeltmiş oluyorsunuz. Yani hasta aslında bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. İyileşme süreci ne kadar sürüyor? İyileşme süreci şöyle, yaklaşık olarak ameliyat 40 dakika falan sürer ve hasta 6 hafta kadar ilişkiye girmemesini tavsiye ederiz. Yani demek ki eğer ki bunun fonksiyonel olabilmesini düşüneceksek 6 hafta ilişkiye girmeyeceksiniz. Yani iyileşme süresi de 6 hafta diyebiliriz. Ama siz normal ameliyattan sonraki gün normal işinize gücünüze başlayabilirsiniz. Dediğim gibi bazen çok aşırı gevşek olan hastalarda ister istemez orada sanki böyle bir kabızlık hissi varmış gibi otururken kalkarken bir takım şikayetler aldığınız oluyor ama bu da birkaç gün içerisinde geçiyor. Yani o yüzden bazı hastalarda çünkü gerçekten çok ciddi genişlikler söz konusu oluyor. Onlarda biraz daha fazla sıkılaştırmak gerekebiliyor. Yani vajin bölgesiyle ilgili en sık yaptığımız uygulamalardan bir tanesi bu. Yani genital estetik anlamında. Başka? İkinci olarak genital bölgede dudaklar vardır. Bunlar labium majus ve labium minus dediğimiz yani iç dudaklar ve dış dudaklar diye tabir ettiğimiz bölgeler. Bazı kişilerde iç dudaklar gerçekten çok aşırı sarkık, çok aşırı büyük olabiliyor. Bu tabii ki işte ince bir kilot giydiğinde ya da denize havuza gittiğinde hakikaten o kişiler için sürekli kapatılması gereken bir öge haline geliyor. Bu da pek çok kişiyi rahatsız ediyor. Normalde kilolu insanlarda labiumlar küçüktür ve içeridedir aslında labium yani minüslerden bahsedeyim. Eğer kişi zayıfsa, ince ise ve orası da biraz hipertrofikse yani dış dudaklar küçükse aslında otomatik olarak iç dudaklar da büyük gözükebiliyor. Bu tabii ki eşit de olmayabiliyor. Bazen bir taraf diğer tarafa göre daha sarkık oluyor, daha gevşek olabiliyor. Bu tip hastalarda labium minus dediğimiz kısmı düzgün bir şekilde yaparsanız bu da hakikaten çok güzel bir sonuç veren bir uygulama haline gelebiliyor. Eğer hastada beraberinde labium majus dediğimiz büyük dudakta da yetersizlik var ise
o bölgeyi de doldurmak mümkün. Yani biraz daha dolgun. Teenage dediğimiz, yani böyle 20'li yaşlardaki genç kızların daha dolgundur ama yaşla beraber orası erir ve tamamen böyle içi boşalmış, böyle pörsümüş bir hale Allah gelir Allah. tabii ki. O yüzden hatta bazı kişiler vaginal rejuvenation dediğimiz, yani bu bölgeye kendi yağlarını vererek daha böyle teenage bir yapıya kavuşturmak mümkün olabiliyor. Yani aynı anda hem labium majus'u dolgunlaştırarak, aynı zamanda labium minus'u de küçülterek, yani küçük dudakları küçülterek, büyük dudakları kalınlaştırarak daha kapalı bir ortam haline gelmesini sağlamak gerekiyor. Tabii ki bu işlemi yaparken eğer düzgün yapmazsanız üzerinde böyle testereli gibi olmuş gibi bir dokuyla karşılaşılabilir ya da bir taraf bir taraftan daha fazla çıkarılabilir, az çıkarılabilir. Üst tarafta birazcık fazla kalabilir ki bunlar hepsi başlı başına problemdir ki tecrübesiz hekimlerin, belki de tecrübesiz yerlerde yaptıran ya da bu işte çok fazla uğraşmayan kişilerde cerrahi uygulama yaptırmışlarsa böyle sorunlarla karşılaşılabiliyor. O yüzden ben kendi pratiğimde özellikle sadece kendi ameliyatlarım değil, bu tip yanlış uygulamalar ya da eksik uygulamalar varsa onlarla da çok uğraşıyorum. Bu da ikinci en sık yapılan işlem. Üçüncüsü ise labium majus dediğimiz, az önce bahsetmeye çalıştığım aslında o kombinasyon işleminde. Bazı kişilerin gerçekten o büyük dudakların olduğu kısım çok fazla nasıl diyeyim size, bomboş oluyor. İçerisi çok böyle pörsümüş gibi oluyor. Çok dümdüz oluyor. O tip hastalar tabii ki kendi yağları varsa eğer kendi yağlarını alıp o bölgeye enjekte ettiğinizde orası hakikaten belli bir dolgunluğa kavuşuyor ve çok daha böyle rejuvene ve daha canlı, daha genç, daha fresh bir görüntüye kavuşabiliyor. Bunun dışında özellikle tüylü bölge diye bizim bahsettiğimiz pubik bölge, ki aslında en sık yapılan genital bölge estetik cerrahisinde en sık karşılaştığımız konu da bu aslında. Kilo vermiş insanlarda ya da aşırı kilolanmış insanlarda o bölge çok aşırı bir şekilde kalınlaşmaya başlıyor. Hakikaten pek çok hasta işte dar bir pantolon giyemiyorum. Burası sarkmış olabiliyor özellikle gevşemeye bağlı olarak. İçi boş olan ya tamamen dümdüz olanlar da var. Bu da tabii çok rahatsız edici. Onlara da mesela ne yapıyoruz? O bölgeyi yağla doldurmaya çalışıyoruz. Az önce labium majus'ta bahsettiğim gibi. Ama şişkin olması daha sık karşılaştığımız bir şey. Genç kızlarda bazen o bölgenin çok şişkinliğinden rahatsız olup o bölgeden yağ aldırmak için gelen hastalarla çok karşılaşıyorum. Ama özellikle tüp mide gibi ya da aşırı kilo verme, bariyatrik cerrahi geçirmiş kişilerde çok ciddi anlamda kilo kaybı söz konusu olduğunda o bölgede sarkma oluyor ki orayı mutlaka tekrardan eski haline getirmek, olabildiği kadar sıkı ve düzgün bir şekilde olması, sarkık gözükmemesi, boyutunun da yine aynı şekilde vücuduyla oranlı bir şekilde olmalı. Yani şişkin de kalmamalı ya da çok böyle sarkıkta kalmaması gerekiyor. Yani kadınlarda genel anlamda bu 4 uygulamadan bahsedebiliriz. Bu kadın genital bölgesindeki en güzel işlemler. Tabii bununla beraber vajinal beyazlatma dediğimiz vajinal whitening uygulamaları da söz konusudur. Bu tip uygulamalar tabii geçici uygulamalar aslında. Belli bir takım kimyasal ilaçlar ya da kremler sürülüyor, bir müddet beyazlıyor ama daha sonra tekrardan kişi olması gereken normal rengine geliyor. Çünkü vajinal beyazlatma aslında çok da mümkün olan bir uygulama değil. Çünkü meme başınızın rengi nasılsa aslında genital bölgenizin rengi de aynı şekildedir. Bunu bu şekilde kabul etmek gerekir. Bazı insanlarda tabii ki çok açık, çünkü meme başları da açıktır onların. Rengi zaten çok açıktır. Bunu bu şekilde bilmek gerekiyor. Bunun dışında bir de erkek genital bölge estetiği var. Evet, Bu da... onu ilk kez duyuyorum. Erkek estetiği nasıl oluyor? Şimdi erkeklerde tabii ki genital bölge dediğimiz, yani penisten bahsediyoruz. Yani küçültme ya da büyütme ameliyatı gibi mi? Hayır, burada birkaç işlemden bahsedebiliriz. Şimdi birincisi peniste eğrilikler. Biz buna Peyronie hastalığı deriz. Peyronie hastalığı özellikle bu doğumsal olabilir, travmatik olabilir ya da ilerleyen yaşlarda olabilir. Peyronie dediğimiz penis eğrilikleri, bunları düzeltmek, bu işin bir penis estetiğinden bahsediyoruz. Bunun dışında penisi ince olan hastalar olabiliyor. Bunları kalınlaştırmak mümkün. Hasta onun görüntüsel anlamda, bakın hiç fonksiyonla falan bahsetmiyorum. Sadece penisinin daha böyle kalın gözükmesini isteyen bir hasta grubumuz da oluyor. Tabii bizim ülkemizde bu çok yaygın değildir ama mesela Avrupa'da pek çok kişi saunalara giderler ki saunada kişiler tamamen çamaşırları olmadan giderler ki oradaki tabii kişi
normal şekilde ereksiyon halinde büyüklüğünden bahsetmiyorum. Bakın normal flask yani Tabii, gevşek halindeki görüntüsünün daha böyle dolgun, daha böyle iyi olmasını istiyor. Bu niyetle hastalarımıza penis yağ enjeksiyonu yapabiliyoruz ki bu sık yaptığımız bir uygulama. Dediğim gibi bakın penis eğriliği birinci, ikincisi penis yağ enjeksiyonu. Peki bu ereksiyonu engellemiyor mu? Hayır, ereksiyon hiçbir şekilde engellemez. Çünkü otolog kendi vücudunuza aldığınız yağları penisin deri altına enjekte ediyoruz ve düzgün bir şekilde yapıldığında da hastalar gerçekten çok memnun eden güzel bir uygulama. Üçüncü bir uygulama var. O da penis uzatma ameliyatları. Şimdi penisi küçük olan hastalarla çok sık karşılaşıyoruz. Yani bunlar penisin daha uzun görünmesini ve ereksiyondayken de daha uzun olmasını istiyorlar. Bu tip hastalarda penis uzatma ameliyatları gerçekleştirilebiliyor. Normalde bir penisi küçük kabul edebilmek için 10 santimin altında ya da 9 santimin altında demek daha doğru olur aslında. Yani ereksiyon boyu 9 santimetrenin altında olan bir kişiye penis küçüklüğünden bahsedebiliriz. Ki 5 santim, 6 santim ya da 7 santim de olabilir. Normalde toplumlar arasında da çok farkı vardır penis büyüklüklerine ki bizim toplumumuzda yaklaşık olarak ortalaması 12-13 santimetre civarındadır ereksiyon boyundan bahsedecek olursak. Uzak doğuya gittiğimizde bunun işte 9-10 santimetreler normal olduğunu, Afrika gibi ya da başka Latin ülkelerinde ise bunun yaklaşık olarak 14-15 santimetrelik bir boyutundan bahsedebiliriz. Yani ortalama erkeklerin penis boyundan bahsedecek olur isek. Şimdi normal şartlarda penisi 13 santimetre olan bir kişi de penisini uzatmak için başvurabiliyor. Yani penis uzatmak için illaki sizin mikro penisinizin ya da küçük penisinizin uzun olması gerekmiyor. Kaldı ki mikro penis hastalarını uzatmak da zaten mümkün değildir. Yani bu aslında normal bireylerin yaptırdığı bir ameliyat. Peki büyütme var, küçültme var mı ülkemizde? Penis küçültmeye dair ben hiçbir şey şimdiye kadar görmedim. Yani böyle bir uygulama için isteyen de pek şu ana kadar rastlamadım. Ama yani bu çok nadir de olsa istisnai durumları ya da isteyenler olabilir. Ya da biraz da böyle hani penisin büyüklüğünü herkes de dilden dile dolaşmasını istediği için de belki böyle bir şeye başvurmuş olabilir ya da bir hastalık hali olabilir. Ama normal şartlarda penisinin genellikle yani %99.9'u büyütmek istemiyle bize başvuruyorlar. Dediğim gibi yani penis büyütme isteğiyle başvuran hastalardaki gerçek endikasyon illa küçük penis olması değil. Normal penisi olan bir kişi ki yani 13 santim 14 santim ereksiyon boyundan bahsediyor. Büyütmek için bizlere başvurabiliyor. Burada ne yapıyoruz? Aslında penisin içeride leğen kemiği dediğimiz kemiğe tutunan bağları vardır. Asıcı bağları vardır. O asıcı bağları eğer belli miktarda tamamını değil belli miktarda keserseniz penisin içeride kalan kısmını dışarı doğru uzatmış olursunuz. Bu da kişiye 1,5 ila 2,5 santimetre civarında bir uzunluk sağlayabilir. Aynı işlem esnasında penise hem yağ enjeksiyonu hem uzatma yaparsanız hem kalınlaşmasını hem de uzamasını sağlamış olursunuz. Buradaki neden 1,5 neden 2,5 santim arasında fark veriyorum. Penisiniz ne kadar uzunsa uzayacak miktar da o kadar fazla olur. Bunun da bilinmesi gerekiyor. Yani kısa penisli bir kişiyle mesela diyelim ki 7 santim olan bir kişi penisim işte 2,5 santim uzayacaksa ben yaptırayım diyecektir. Ama o kişinin öyle bir şansı yok. Penis uzun olan kişilerde daha uzun olabiliyor. Yani kısacası 15 santim bir penisi 2 santim uzatırken 10 santim bir penisi 2 santim uzatamayabilirsiniz. Allah Allah. Evet yani içerideki parçası da dışarıdaki parçası kadar kısıdır yani işin aslında kısmı o. Yani sözün Doğru, kısası mantıklı. evet penisteki yani yaptığımız uygulamalar dediğim gibi eğriliklerini düzeltmek, kalınlaştırmak, uzatmak. Bir de bunun dışında penis protezlerinden bahsedebiliriz. Özellikle erektil disfonksiyonu olan kişiler için ki bu çok gerçekten toplumda hem psikolojik hem de fiziksel anlamda fiziksel bir takım problemler sebebiyle ya da fizyolojik problemler sebebiyle hastalar karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunun tabii ki çeşitli indikasyonları var. Yani ki biz her gelen hastayı zaten belli bir takım testlerden geçirdikten sonra, belli değerlendirmelerden sonra bu tip bir ameliyatı olmasına karar verebiliyoruz. Ve bu mekanik olarak çalışan bir işlem aslında. Mekanik olarak çalıştığı için de illaki sizin bir duygulanımla karşılaşmanız gerekmiyor. Yani rahatlıkla o penisi ereksiyona geçirebiliyorsunuz ya da istediğiniz zaman da bunu tamamen olması gereken sönük haline çevirmeniz mümkün. İşlem kolay bir uygulama. Tek parçalı ve çok parçalı ki çok parçalı dediğimiz 3 parçalı ve 2 parçalı modelleri de var bunların. Bayağı model. Evet yani tek parçalı olanlar zaten eskiden beri çok sık kullanılıyor. Şimdi 90'lı yıllarda bu çok daha yaygındı aslında ki ta ki 2000'li yıllarda bu
bir takım cinsel gücü artırıcı ilaçlar keşfedildikten sonra penis protezi olan ihtiyaç azaldı. Eskiden çok daha sık yapardık, çok daha sık yapılıyordu. Yani bu yeni bir ameliyat değil zaten. Bu uygulama da hakikaten pek çok kişinin aslında arzu ettiği, istediği ve son noktadır aslında, son çaredir. Kimlere yapılır? Gerçek indikasyonu damar problemi olanlar, şeker hastalığı olanlar ve nörolojik problemi olan kişilerdir. Bununla beraber özellikle venöz yetmezliği olan genç bireylerde de yapmak gerekiyor. Ki bunu tespit etmek için bir Doppler, penil Doppler yapmak lazım ki penil Doppler'in sonucuna göre bu net olarak karar verilebiliyor. Bu şekilde bu tip hastaların en azından hayatları boyunca böyle bir psikolojiden kurtulmalarını da engellemiş oluyoruz. Bu tip konuları anlatırken hakikaten ya işte neden bundan bahsediliyor diye düşünülebilir ama ateş düştüğü yeri yakar. Yani bu tip problem olan bir kişiye şu an anlattıklarımın ne kadar önemli olduğunu ancak bunu yaşayan kişi için bilebilir. Yani yaşayan kişi bunun farkındadır. O yüzden bu kadar net bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Dediğim gibi bunların hepsinin kriterleri var ve endikasyonları var. Endikasyondan kastım yani her gelen hasta ben de işte penisine protez yaptırmak istiyorum diyerek olmuyor bu. Bu belli bir takım konsültasyonlardan geçerek gerçekleştiriliyor. Ve doğru hastaya doğru iş yapıldığında hastalar da tabii ki çok mutlu oluyor ki ben penis protezi yaptığım hastaları bir daha 5 yıl sonra 10 yıl sonra falan görüyorum. Bir daha hiç görmüyorum yani. O kadar mutlu oluyorlar. Peki erkekler mi daha çok talep ediyor, kadınlar mı? Genital bölge estetiği Evet. kadınlar daha fazla tabii ki bu anlamda hani erkek genital bölgesinde de çok fazla. Mesela özellikle yağ enjeksiyonu çok sık yaptığımız bir şey. Ama kadınlarda daha ciddi bir problem. Yani kadınlarda çok daha sık karşılaşıyoruz. Tabii kadınlarda söylemeyi unuttuğum bir başka konu var. O da himenoplastik konusu. Yani kızlık zarı onarımı. Bunu da estetik cerrahi uygulaması olarak değerlendirilebilir. Yani bu tip problemi olan kişilerle de karşılaşıyorum. Özellikle bu tip sorunları olan hastaları da tedavi ediyorum. Yani nihayetinde o kişinin tabii ki kendi düşüncesi, kendi özel hayatı nihayetinde böyle bir uygulama istiyorsa bunun da çözümü var. Himenoplasti de yine sık yaptığımız. Ama dediğim gibi yani kadınlardaki problem çok çok daha fazla ama erkeklerde küçümsenmeyecek kadar fazla. Onun da bilinmesi lazım. Burada tabii ki hani tüm bu genital prosedürler içerisinde en sık yaptığımızın vajinal daraltma ve özellikle o genital bölgedeki sarkıklık, kilolara bağlı olan sarkıklık işleminin düzeltilmesi olduğunu da bilinmesini isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı yine enteresan bir konu işledik. Sağlık vaktinde efendim programımız devam edecek. Partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen konuğumdu. Sağlık vakti devam ediyor.